Merhaba arkadaşlar, bugün Kocaer Çelik firmamızın hisse analizini yapacağız. Daha önceki videolarımı izlediyseniz fark etmişsinizdir. A'dan Z'ye BIST 100 firmalarıyla başladım, sıralamayla gidiyorum. Ancak yorum atıp da öncelikli talep edenler olursa önce o talep edilen hisseye başlıyorum. Bu yüzden bugün sıralamayı bozup Kocaer Çelik'ten başlayacağız. Hüseyin Kurt Bey bir talep etti. O yüzden şimdi onu inceleyeceğiz. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen hisse analizimize başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile yine 1 TL'lik satış yapılmış. Geçen yıl bu her 1 TL'lik varlık ile 3.09 TL satış yapılıyordu. Yani 3'te 1'ine kadar gelmiş. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü stok tutma süresi 30.5 günden 93.3 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda alacaklar 52 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 49 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 27.3 gün uzamış. Yani baktığımızda her üçü içinde olumsuz bir durum söz konusu. Cari oran trendine baktığımızda pozitif gözüküyor. Çünkü cari oran geçen yıl 1.16 iken bu yıl 1.24'e kadar yükselmiş. Bir likit artışı mevcut. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek olarak gözüküyor. Likit oran seviyesine baktığımızda yeterli çünkü likit asitesi oranı 0.79 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %12.9'unu oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %11'di. Yani baktığımızda varlıkların içerisinde nakit ve benzerlerin payının yükselmiş olduğunu görüyoruz. Günlük ödemeler için likitlere baktığımızda da şirket ödemelerine ek bir nakit giriş olmazsa 124 gün daha sürdürebilecek durumda. Bunun için de yeterli nakit bulunuyor diyoruz. Öz kaynak oranına baktığımızda kaynak dağılımının %57'sini oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülükler %2, kısa vadeli yükümlülükler %41'ini oluşturuyor. Öz kaynak oranında güçlü diyoruz bu yüzden. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %151 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda bir azalış mevcut. Kaldıraç oranı 0.43. Geçen yıl bu oran 0.61'di. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyelerde olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesi 2 milyar TL civarında. FAVÖK'ün 1.99 katı. FAVÖK'ü kıyaslayarak bakarsak ortalama düzeyde borç olarak gözüküyor. Yani bir negatiflik söz konusu değil. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda o da 6 milyar 580 milyon TL civarında. Öz kaynağın 0.73 katı. Yani öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde yine bir kısa vadeli borç. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış mevcut. Geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli finansal borç kullanılmış. Finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç alımına baktığımızda burada bir azalış var. Geçen yıl bu oran %55 iken bu yıl %41.4 oranına düşmüş. Yani daha uzun vadeli rahat borç çevirme imkanı bulabilir şirket. Finansal borç alımına baktığımızda burada bir artış var. Kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %59 olmuş. Geçen yıl bu oran %51'miş. Finansal gider trendine baktığımızda bir azalış mevcut. Finansal borçlar geçen yıla göre %34 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %7 azalmış. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olarak gözüküyor. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin ilk katıdır. Kâr ile finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın. O yüzden biz buraya kritik dedik. Faaliyet kâr marjında azalış var. Net kâr marjında yine azalış var. Çünkü faaliyet kâr marjı geçen sene %19 iken bu yıl %8'e düşmüş. Net kâr marjı ise %6 iken bu yıl yine %2'ye düşmüş ne yazık ki. Finansal kâr marjına baktığımızda neden azaldığına bakarsak satışların maliyetinin oransal olarak artmasını gösterebiliriz. Öz kaynak kârlılığına baktığımızda burada yine bir azalış mevcut. Öz kaynak kârlılığı %10. Geçen sene bu %41'di. Şirket her 100 TL'lik kaynağına 10 TL kâr elde ediyor yani. Geçen yıl bu yani 41 TL ederken bu yıl 10 TL'ye kadar düşmüş ne yazık ki. Öz kaynak kârlılığı neden azaldığına bakarsak kârlılıkta düşüş, verimlilik kaybı vesaire bu şekildeki seyirleri sayabiliriz. Aktif kârlılığına baktığımızda şirketin aktif kârlılığı %9.6 seviyesinde. Geçen yıl bu oran %39.9'du. Burada da çok ciddi bir düşüş görüyoruz. Ciro büyümesinde bir azalış var. Çünkü satışlar yıllık %19.1 azalmış. Enflasyondan arıldığında ise %53.9'luk bir ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine azalış var. FAVÖK'te %41 azalış, net kârda ise %77'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda ise uzun vadeli kaynak ağırlıklı olarak büyüdüğünü görüyoruz. İşletme faaliyetlerine nakit akışa baktığımızda pozitif gözüküyor. 314 milyon TL bir nakit akış elde edilmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %6.000 oranında artmış.
Faaliyetlerden en çok nakit kalem yaratan kalem, stoklardaki azalışlar. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem, ticari alacaklardaki azalışlar olarak gözüküyor. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. Çünkü ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin bir katıdır. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ile faiz giderlerini karşılayamayarak daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlıklar alımından kaynaklanan çıkışlar gözüküyor. Serbest akışa baktığımızda burada negatiflik söz konusu, 453 milyon seviyesinde bir negatiflik var. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda ise yine negatif olarak gözüküyor. Koca Çelik'e geçen yıl 1000 TL yatırsaydık şu anda 1323 TL'miz olacaktı. Yani %32 civarında bir kazanç elde edilmiş. Ancak enflasyonla karşılaştırdığımızda enflasyonun altında bir getiri olmuş. Bu yüzden zarar yazmış diyebiliriz. BIST 100'e göre karşılaştırdığımızda daha fazla kazandırmış. Çünkü BIST 100 1175 seviyelerinde, dolar 1198 seviyesinde, doları da geçmiş. Mevduata yatırsaydık 1684 TL'miz olacaktı. Mevduata faize yatırıp rahatça beklemenin altında kalmış. Bitcoin'e yatırsaydık 2234 TL'miz olacaktı. Bitcoin çok da altında kalmış. Altına yatırsaydık da 1615 TL'miz olacaktı. Yani BIST 100'ü ve doların üstünde getirmiş ancak diğerlerinin altında kalmış Koca Çelik. Ama baktığımızda dünyada da çelik fiyatlarının baskılaması pek çok sektörle ilgili sıkıntılardan dolayı, mesela bir muadil Ereğli demir çeliğe baktığımızda fiyatın çok daha sabit kaldığını görüyoruz. En azından sektörüne göre ben fena olmadığını düşünüyorum. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 36.82 gözüküyor. Biliyorsunuz ki burada sektörlerle karşılaştırmak önemli. Sektör ortalaması 23.83, imalat sektörünün ortalaması 21.43. Yani her iki ortalamanın da üzerinde kalmış. Sadece FK'ya baktığımızda şirketin fiyatı biraz pahalı gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda şirketin tutarı 2.86. Yine segmentlere baktığımızda ana metal sanayi 1.48. İmalatın ortalaması ise 1.86. Yani burada yine piyasa değeri bölü defter değerinde de yine ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Sadece bu rasyoya baktığımızda yine şirket hissesinin fiyatının biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hisse fiyatımız 39.24 TL, hisse başına kar 1.1 TL, piyasa değeri 25.8 milyar TL, ödenmiş sermayesi 656 milyon TL, net borcu 2 milyar TL, firma değeri de net borç artı finans firma değeri olduğu için 27.8 milyar TL olarak gözüküyor. Temettüsünü incelediğimizde 1 Temmuz'da 2024'te son temettüsünü vermiş. Temettü verimi 0.55, yani binde 5,5 oranında temettü dağıtmış. Toplam dağıtılan kar payı da 200 milyon TL. Yani temettü de en azından veren, temettü yatırım yapan kişiler için de düşünülebilir bir hisse olduğunu görüyoruz. Ama tabii çok ciddi bir oranda vermemiş. Endekslerine baktığımızda katılım endeksinde olduğunu görüyoruz. Yani helal haram konusunda tereddütleri olan, düşünceleri olan kişiler için, hassasiyet olan kişiler için yatırım yapılabilir bir firma. Yine BIST 30, BIST 50'de yer alan bir firma olduğunu görüyoruz. Zaten Türkiye'nin de çelik sektöründe büyük firmalarından bir tanesi. Evet, Koca Çelik hissemizi analizini yaptık. Ben burada işte tüm ayrıntılarını verdim. Artık burada alıp almamak tamamen size kalmış. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ancak artlarını, eksileri anlatıyorum. Burada artık karar tamamen size kalmış. Zaten şu hisseyi alın demek biraz da karşımızdaki kişinin aklına hakaret bence. Çünkü ben burada anlatacağım, açıklayacağım. Artık orada muhakeme gücüne kalmış karşıdaki kişinin. Kendisi kararını verecek, alacak ya da elindekini satacak, satmayacak vesaire, bu tarz kararları kendi verecek. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hemen karşınıza düşecektir. İyi günler.